Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda Solar Today firmasının Türkiye Teknik Müdürü Ertaç Bey yanımızda. Jinko kurulumunu yaptık ve kendi evimize bunu kurduk. Hatta bütün her şey bu cihaz üzerinden evimize gidiyor ve bataryalı sistem sayesinde de gündüz depoladığımız enerjiyi akşam kullanma şansımız oluyor. Bu yaklaşımda sadece öz tüketim odaklı bir yaklaşım. Tabii ki enerji fazlası olursa da satabiliyor olacağız. Bütün detayları cihazın diğer firmalardan ayırt edici özelliklerinin tamamını Ertaç Bey'den öğreneceğiz. Öncelikle hoş geldin demek Hoş istiyorum bulduk. kendisine. Jinko'nun hibrit bir cihazı 10 kW'lık bir 10 cihaz kW'lık bir cihazımız. yanımızda. Aynen öyle. Nominal gücü 10 kW, ona da 7 kWh'lik bir batarya eşlik etmekte şu anda. 7 kWh'de bir bataryamız var ve güneş panellerimizdeki enerji bu bataryaları dolduruyor. Akşam saatlerinde de bataryadan devam ediyoruz. Peki direkt konuya girmek istiyorum. Bu Evet. tarz bir hibrit inverter piyasada birçok markanın hibriti Evet. var. Ayırt edici özellikleri sıralamak gerekirse nelerdir? Tabii ki. Şimdi Jinko hibrit inverteri konuşacak olursak ilk göze çarpan özelliklerinin başında asimetrik faz üretimi yapabilmesi. Özellikle müşterilerimiz, kullanıcılarımız Türkiye'de öz tüketim destekli, şebeke satış yapmadan kurulumlar gerçekleştirmek istediği zaman bu konu çok ön plana çıkıyor. Bu durumda asimetrik faz üretimi gerçekleştirmesi gereken cihazlar aslında burada aranıyor kullanıcılar tarafından. Burada araya girerek bir parantez açalım. Asimetrik besleme nedir diye. Normal şartlarda 10 kW'lık bir inverter aldığınızda 3 fazlı bir sistem 3.3, 3.3, 3.3 şeklinde çıkış veriyor. Birçok inverter markası Türkiye'de bu şekilde çalışıyor ama bu yanımızda görmüş olduğunuz cihaz mesela bir fazdan 5 kW, diğerinden 2.5, diğerinden 2.5 şeklinde bu gücü dağıtabiliyor. Çok kıymetli bir özellik bu kesinlikle, aslında. Kesinlikle. Çünkü sizin fazlarınız dengesiz oluyor. Her fazla ihtiyacınız farklı oluyor. Bu durumda inverter buna kendisini adapte edebiliyor. Bu yönüyle de öz tüketimi çok rahat bir şekilde hatasız olarak yapabiliyorsunuz. Yani bu aslında birazcık daha sadeleştirmek gerekirse bu cihazı kurdunuz, smart meter'la beraber kullandığınızda dışarıya enerji kaçma ihtimalini çok aza indiriyor. Çok aza indirmiş Hatta oluyorsunuz. sıfırlamaya çok yaklaşıyor Tamamen belki diyebiliriz. kontrol altına Evet. almış oluyorsunuz. Çok doğru. Asimetrik besleme. Yani bir inverter tercihi yapacaksanız hibrit inverterde o cihazın asimetrik besleme yapıp yapmadığını kontrol etmenizi öneririz mesela. Kesinlikle. Bu da Jinko'nun getirdiği çok önemli avantajlardan biri. Başka bir avantaj? Başka bir avantajına geçtiğimizde içerisinde entegre olarak backup devresi bulunuyor. Normalde piyasada kullandığınız birçok cihazda harici bir backup devresi kurarak elektrik kesildiğinde acil güç modunu çalıştırmasını yapıyorsunuz. Fakat Jinko inverter bu özelliği içerisinde dahili olarak sunuyor ve anahtarlamayı, daha doğrusu adalama korumasını kendisi üzerinden gerçekleştiriyor. Elektrik kesildiği zaman inverter kendisi üzerinden milisaniyeler mertebesinde 20 milisaniyeden çok daha kısa bir sürede backup modunu, acil güç modunu başlatabiliyor. Ben bu noktada hep şu örneği veriyorum. Yine tekrar onu söyleyeceğim. Bu kadar yatırım yapıyorsun, lityum batarya alıyorsun, hibrit bir inverter alıyorsun. Evde Ertaç Bey'le PlayStation oynuyoruz. Evet. Bu cihaz olmasa başka bir hibrit cihazla oyun yarıda kalabiliyor. Ama bu cihazla beraber milisaniyeler mertebesindeki o geçişi televizyon kapanmıyor, algılayamıyor. Ve çalışmaya, oyun oynamaya, konforunuzun devam etmesine yönelik bir yaklaşım oluyor bu cihazda. Kesinlikle. Bir hibrit inverteri satın alırken de bu özellik tabii sizin için önemliyse benim için çok önemli. PlayStation Kesinlikle. oynarken kesilmemesi gerekir. Sizin için de önemliyse bu geçiş süresinin ne kadar olduğu, milisaniye mi, saniye mi ya da saniyeler mi bunu sorgulamak gerekiyor. Kesinlikle. Bu da yine bu cihazın artı özelliklerinden bir tanesi. Özelliklerinden biri. Başka? Bunun dışında acil güç modunu piyasada bazı hibrit inverter markaları tek faz üzerinden verebiliyorlar. Fakat Jinko inverter elektrik kesintisinde 3 faz olarak evi besleyebiliyor. Veya sizin elektrik ihtiyacı duyduğunuz fazları kendisi asimetrik olarak da besleyebiliyor. Bu çok önemli bir detay aslında. Artık evlerimizde, villalarımızda elektrik sistemi tasarlanırken artık hep 3 faza göre tasarlanıyor. Eskiden tek fazdı. Birçok ev tek faz olarak düzenlenirdi. Ama artık kullandığımız her şey neredeyse elektrikli olabilir. Mutfak alışkanlıklarımız keza. Biz de bu arada bu cihazdan sonra mutfak alışkanlıklarımızı da değiştireceğiz. Orayı da bir elektrikliye döndürme durumumuz olacak. O yüzden 3 faz ve çıkışın 3 faza beslemesi önemli bir parametre. Bence de tercih edecekken bunu da sorgulamakta fayda var. 3 faza besleme yapabiliyor mu?
Aynen öyle. Bunun dışında inverterimizi uzaktan kontrol edebiliyoruz. Aplikasyonu var. Aplikasyonu indirdiğimizde, kullanmaya başladığımızda tabii ki orada bir hesap açılması gerekiyor. Veya bir business aplikasyonu var web portalında. Burada giriş yaptıktan sonra invertere uzaktan ulaşarak internet bağlantısını tabii ki sağlamamız gerekiyor önce. Bütün bunları yaptıktan sonra uzaktan erişim sağlayarak ekranı üzerine gerçekleştirebileceğimiz bütün ayarları uzaktan da istediğimiz yerde, başka bir şehirde olabiliriz, başka bir ülkede olabiliriz. Hemen oradan kontrol edip ayarlarını değiştirebiliyoruz. Harika. Bu arada şöyle bir detay da vermek istiyorum size. Ertaş Bey ile sohbetimizden sonra biz bu kurulum aşamalarının tamamını bütün adımlarıyla çektik. Zaten sizlerle paylaşıyor olacak. Yani bir teknik servis personeli bu videonun işte belli bir kısmını izleyip kendi başına bu kurulumu yapabiliyor olacak. O da videonun sonunda sizlerle birlikte olacak. Peki farklı özellikler var mı bunun dışında? Yine bunun dışında AC coupling yöntemi uygulayabiliyoruz invertere. Yine önemli özelliklerinden bir tanesidir. İnverterin kendisi içerisinde backup çıkışı dışında bir de jeneratör çıkışı bulunuyor. Jeneratör çıkışına harici bir jeneratör, küçük bir dizel jeneratör uygulaması olabilir. Veya bir smart load dediğimiz akıllı yük girişiyle küçük bir ısı pompasını direkt bağlayabiliriz veya küçük bir mikro inverter bağlayabiliriz. Böylece AC coupling yöntemiyle AC çıkış gücümüzü arttırabiliriz. İnverter üzerinden jeneratör ve bir mikro inverterle bataryayı daha fazla uzun sürede besleyebiliriz veya bir ısı pompasını bu şekilde inverter üzerinden direkt olarak da kontrol edebiliriz. Ya da şu da olabilir o zaman. Belli bir batarya kapasitemiz var. Bunu arttırabilme şansımız var. Onu da soracağım size. Ne kadar olabiliyor diye. Sonuçta bu cihazın içerisinde de bir şarj ünitesi var. Günün sonunda daha hızlı şarj edeyim diyorsanız AC tarafta bir mikro inverter ve ona bağlı paneldeki güçle de invertere doğru bataryaları şarj etme şansı olacak. Yani aslında bir solar şarjırda alıp koymuş gibi bir durumda olabiliyor. Aynen öyle. Mikro inverteri ya da inverteri direkt şarj ünitesi olarak kullanma şansı olacak. Ve bir özellik daha gelecek Jinko tarafından, buna çalışılıyor şu anda. Küçük bir rüzgar gülü de invertere direkt entegre edilebilecek. İşte rüzgar gülünün datasheet verilerine göre, dönüş hızına göre ürettiği güç değerleri inverter içine girilerek inverterin o gücü talep etmesini ve çekmesini biz burada kontrol edebileceğiz. Bence harika bir özellik. Bu aralar özellikle çokça soruluyor. Özellikle işte Balıkesir bölgesi, Çanakkale, İzmir bölgesinde ya ben evi yapıyorum, güneş paneli koyacağım ama rüzgar gülü de koymak istiyorum. Tabii Evsel'de ve dağıtım şirketiyle evrak süreçlerinin çok olduğunu düşünmüyorum. Rüzgar tarafında kimse 3 kW için bunu yapmaz. Ama bu cihazın böyle bir kabiliyeti olduğunu bilmek önemli. Belki yarın bir gün dağıtım şirketiyle evrak süreçlerinde rüzgar artı güneş ve bu inverter tek başına bunların ikisini de sürebiliyor olması çok aslında kesinlikle önemli bir detay olacak. Çok değerli. Kesinlikle Peki, çok değerli. Batarya tarafında ne kadarlık bir batarya entegrasyonu yapabiliyoruz ve onların mantığı, voltajları, konulardan biraz bahsedelim Tabii istersen. ki. Buraya kurduğumuz sistemde Jinko'nun 7.1 kWh'lik kapasiteli bir batarya, lityum demir fosfat ürünü var. Burada gördüğünüz üzere bir BMS ünitesiyle beraber 2 tane batarya modülü görüyoruz. Her biri 3.55 kWh'lik modüllerden meydana geliyor. Siz bu kuleyin kapasitesini artırarak maksimum 6 adette batarya kullanarak 21 kWh'e erişebiliyorsunuz. Her bir batarya modülü 37 amperlik bir akıma sahip, 96 voltluk bir gerilime sahip. Bu bataryalardan 6 adetten kullanıp 21 kWh'e ulaşırken bu sizin son sınırınız olmuyor. Jinko'dan gelecek yeni bir güncelleme ile beraber tek bir inverterde 4 tane kule kullanarak 4 tane 21 kWh'lik üniteyle 84 kWh'e de ulaşabilecek sistemimiz. 84 kWh. Bu arada hani şöyle bir detay verelim. İnsanlara teknik kWh belki kafalarında canlanmıyor olabilir. Türkiye'de ortalama bir evin günlük tüketimi yaklaşık 5 kWh, 6 kWh diyebiliriz. Ortalama bir evden bahsediyorum. Tabii ki insanlara göre bu değişir. 80 kWh dediğin zaman zaten günlerce sadece aküden bile beslenebilecek bir evden bahsediyoruz. O işin üst limitini konuşuyoruz şu an. Kesinlikle. Biz mesela şu an sadece 2 tane modül 3.55 evet, 3.55 2 tane batarya modülü ve baktığınızda 7 kWh bize muhtemelen hayli yetecek bir güç olacak. Kesinlikle.
Evet. Ve bunun dışında yine Jinko'nun yol haritası içerisinde yer alan planlardan biri. Farklı bir batarya türü Generation 2 olarak geçiyor. O batarya ünitelerinden de geldiğinde onlar bir kulede 26 kWh meydana getirecekler. 5 tane paralellenip yaklaşık 135 kWh'lik de bir enerji kapasitesi oluşturması hedefleniyor. Ticari işletmeler için bile Evet, ihtiyaç orta ölçeklere, karşılayacak ofislere, evet. belki güç aslında. fabrikanın bir bölümüne kadar Kesinlikle. uygulanabilecek bir ekipman. İnverter tarafında da az önce değinmediğimiz bir konu vardı. O konuda da bir yazılım geliştirmesi mevcut ve inverterler de 10 adede kadar tek bir sistemde kullanılabilir pozisyona gelecekler. 10 tane 10 mesela yan 10 yana tane 10 koyabileceğim. veya en yüksek nominal gücü 20 kW, 10 20 tane tane. 20'likten 200 kW'a 135 kWh'lik bir sistem mesela sadece Aslında Jinko'dan devasa bir meydana ticarethane sistemine doğru giden Kesinlikle. bir yapı kolaylıkla Kesinlikle. kurulabilir. Zaten sizde konteyner tipi Batarya. depolama konusunda da artık sektör o tarafa doğru gittiği için o tarafta da çözümleriniz olduğunu çözümlerimiz var. biliyordum. Doğru. Belki birazcık da ondan da bahsedebiliriz Tabii yeri ki. gelmişken batarya tarafında. Şimdi Solar Today olarak Jinko'nun aslında tamamen batarya partneri, ESS partneri oluşumuna doğru hızla ilerliyoruz ve bu konuda teklif vermeye, çözüm oluşturmaya başladık. İşin utility batarya kısmında şebeke ölçekli batarya çözümlerine de biz artık çözüm üretebiliyoruz ve burada Jinko'nun Santera adını verdiğimiz 3.72 megawatt saatten düzeltiyorum. Megawatt saatten oluşan 20 fitlik bir konteynerden bahsediyoruz. Biz bu şekilde bu konteyner batarya ürünlerini artık bir PCS'e yani bir inverter sistemiyle birleştirerek sahada anahtar teslim çözümler üretebilecek pozisyonda olacağız. 1C yani 1 saatte doldurup boşaltılabilen batarya kapasiteleri meydana getireceğiz. Burada Türkiye'de işin AC tarafında lokal bir firmayla beraber bir partnerlik yürütüyoruz. Biz işin DC kısmında, onlar AC kısmında sahada tamamen anahtar teslim şekilde müşterimize çözümlerimizi sunacağız. Harika. Yani burada sadece evseldeki bir ürün ve depolamadan bahsetmiyoruz aslında. Bugünün konusu bu. Ama Solar Today ile zaten bu konuda çok daha detaylı bir videoda yapıyor olacağız size. Ve konteyner yapısı, kimler için gerekli, Evet. nerede ne zaman kullanılır, nasıl bir yapısı var, daha fazla detaya gireceğiz. Ama bugünün konusu hibrit cihazımız ve oldukça da hani genel anlamda şunu söyleyebilirim size. İzleme sistemi çok keyifli, güzel bir grafik şekli var. Bataryaların kurulumu oldukça basit. Kendi aralarında kablolama yok. Kablolama yok. Onu Direkt üst söyleyebiliriz. üste Benim dikkatimi yerleştirerek. çeken nokta bu. Genelde çünkü şey olur. Birden fazla rack şeklinde kabinlere koyduğumuz zaman bu bataryaları kendi içinde de bir data Evet. kablo haberleşmesi yaparsınız. En son o kablo invertere gider. Doğru. Burada aslında geçmeli bir yapı var. Geçmeli Hiç bir yapı var. kabloyla uğraşmıyorsunuz. Hayır. Birbirinin üstüne oturduğu zaman zaten data iletişimi de Aynen öyle. güç iletişimi de olmuş Elektriksel oluyor. iletişimde En sağlanmış son oluyor. BMS'ten invertere İnvertere bir tane kablo gidiyor sadece data iletmesi için. Data iletmesi bir de artı eksi DC kabloları Tabii gidiyor. ki O güç şekilde. kabloları gidiyor. O anlamda kurulumu beni şaşırtan noktalardan bir tanesi o. Ben hani data kablosu da bağlayacağız gibi düşünmüştüm açıkçası. Orada pratiklik durumu söz konusu. Soket yapısı olarak zaten multi-kontak Multi-kontak 4 kullanılıyor. kullanılıyor. DC bağlantılar için hem PV modül tarafında hem de batarya girişleri tarafında normal multi-kontak girişlerimiz var. Benim dikkatimi çeken bir başka nokta kurulum esnasında kutunun içerisinden smart meter de çıkıyor. Evet. Ne olacak ki smart meter falan diyoruz ama 3 fazlı bir smart meter bugün $200, $250 200. gibi Kesinlikle. ciddi bir rakam, Kesinlikle. bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Bu ürünle birlikte kutunun içinden çıkıyor Evet. zaten. İçerisinden bütün ekipmanlar çıkıyor. Evet. Akım trafoları var. Evet. DC kabloları var. Hı hı. Multi-kontak konnektörleri, soketler bile var. soketler var. Sizin ekstra almanız gereken neredeyse hiçbir şey yok. Evet. Harici elektrik AC panonuz için belki sigorta alacaksınız. Kaçak akım rölesi Evet. alacaksınız. Zaten o sizin Şart malzeme konunun dışı. dışında ama bence çok güzel bir yaklaşım. Bu ürünü aldıysan bununla ilgili DC tarafta en azından ihtiyaç duyduğun ne varsa ben Evet. sana zaten sağlıyorum diyor. Hatta smart meter'ı da Evet. ben kutunun içerisine koyuyorum diyor. $250 bir aslında Evet. hediye vermiş oluyor size. Kesinlikle. Normalde onu harici olarak almanız gerekiyor. Benim en çok dikkatimi çeken nokta bu olmuştu. Onun dışında bir tane Wi-Fi dongle'ımız var. Dongle'ımız Kablosuz var. olarak haberleşebiliyoruz. Kablosuz olarak Cep telefonundan 10 metreye izleme. kadar sağlıklı bir şekilde haberleşiyor ve aplikasyonla direkt iletişime geçmiş oluyor. Bu da kutunun içerisinden çıkıyor. Bunun için de ekstra bir ücret ödemek gerekmiyor. İçerisinden direkt olarak çıkıyor kendisi de. Onun dışında benim soracağım aklıma gelen bir şey var mı diye bakıyorum. Ekstra benim eklemek istediğim Evet. bir şey
şey var. Yine Solar Today ve Jinko nezdinde müşterimize bir avantajı. Şimdi biz evsel sistemlerde hibrit inverter diyoruz, batarya diyoruz. Bunları sağlıyoruz diyoruz. Bu işin de panel tarafı var. Jinko panel veya evsel ürün olur. Gücü farklı boyutlarda olan panel çözümleri olur. Panel, inverter, batarya setleri de oluşturabiliyoruz ve müşterimiz aslında all-in-one. Her şey Jinko'dan, her şey Solar Today'den Evet. yaklaşımıyla gidebiliyoruz. Bu da bizim için avantaj çünkü müşteri tarafında sadece tek bir muhatap var. Tek bir iletişim kanalı var ve sorununu hızlı çözme anlamında veya taleplerini hızlı yerine getirme aşamasında da burada bir avantaj kazanıyoruz. Evet, bu noktaya değindiğin iyi oldu. Ben unutmuştum. Teşekkürler. Bu dönemde bu tarz bir trend var aslında. Zaten Jinko internette girip araştırırsanız dünyadaki panel üreticilerinin yani Evet. En üst klasmanda olan üreticilerinden bir tanesi. Zaten panel konusunda kendisini kanıtlamış bir firma. Siz şunu diyebiliyorsunuz ya ben paneli Jinko'dan alacağım ama inverteri de ondan alayım, bataryayı da ondan Evet. alayım. Hepsini bir set, muhatabım tek bir nokta olsun. Kesinlikle. Panelciyle ayrı uğraşmayayım, inverterciyle, Evet. bataryacıyla hepsi farklı farklı markalardan da toplayabilirsiniz. Ama buradaki bu yapı tek bir markayla bütün konuyu tek bir noktada çözme şansını size Evet. veriyor. Oldukça değerli. Bazı insanlar için bu önemli. Bazı insanlar için ben onu toplarım, kendim de yapabilirim diyebilir. Tabii ki bir tercih ama dünyada da bu tarz bir trend olduğunu görüyoruz. Bir markada bütün her şeyi çözebilmek Evet. mümkün. Oldukça Evet. değerli bir özellik. Şey sorayım aklıma gelmişken şöyle bakıyorum. Fanlar gördüm burada. Evet. Nasıl bir soğutma yapısı var? Aktif doğal soğutma karışımı denilebilir aslında. Arkasında 2 adet fanı var. Hı hı. Fanlar direkt olarak hem güç kartını hem de içerisindeki soğutma plakasını hı. doğrudan soğutuyor ve içeride biriken hava içeride dağılarak da tüm ekipmanların soğutulmasını sağlıyor. Soğutma bu şekilde aktif olarak gerçekleşiyor. Burada da yine ürün tercihi yaparken yine bir püf noktadan bahsedeyim size. Bazı cihazlarda sadece pasif soğutma olabiliyor. Evet. Yani alüminyum bir blok var ve daha büyük oluyor genelde o blok. Ve siz diyorsunuz ki hiç fan sesi olmasın, alüminyum blok olsun ama orada da şöyle bir dezavantajınız oluyor. O blok ısınırsa gücü azaltma gibi bir durum söz konusu. Hatta çok fazla ısınırsa kendini kapatma gibi bir durum söz konusu olacak. Zaten bu tarz yapıları evinizin olabildiğince dışında bir noktaya yerleştirirseniz sesle alakalı da bir sıkıntı yaşamazsınız. Kaldı ki biz bunu dün akşam kurduk. Dün akşamdan bu yana herhangi böyle fan sesi vesaire gibi bir rahatsız edici bir durumla karşılaşmadığımı söyleyebilirim. Bu ürünle birlikte kurulumu yeni yaptık. Sonrasındaki süreçlerde zaten birçok video çekiyor olacağım size. Ürünle ilgili yaşadığımız deneyimleri, Evet. eğer problem yaşarsak samimiyetle problem yaşadık, nasıl çözdük hepsini anlatıyor olacağız size. Ama hani kurulumun kolaylığı açısından olsun, data kabloları çok karmaşıklık bunda yoktu açıkçası. O anlamda hoşuma gitti. O yönden bir avantaj. Ve asimetrik besleme bence hani geldiğimiz noktada inverterlerde önemli Kesinlikle. bir parametre bu. Birçok inverter markası bunu henüz yapamıyor ama yapacaklardır emin olun. Bir sene, 2 sene sonra birçok markada herkes bu tarafa trende geçecek. yavaş yavaş Çünkü katılacak. gerçekten olması gereken bir özellik 3 fazlı sistemlerde. Aynen öyle. Bunun dışında eklemek istediğim bir şey var mı? Benim aklımda başka soru kalmadı açıkçası. Yani temel avantajını zaten konuştuk. Asimetrik Evet, UPS besleme. olarak çalıştırabiliyoruz. Kurulum Evet, güzel yaparken değindiniz. akşam biz mesela paneller yok, enerji yoktu. Biz ama sıfırdan kurulumunu yaptık. Şebeke vardı, batarya vardı. Oradan biraz PV bahsedelim. modüller olmadan aktif edebiliyorsunuz. Hatta PV modüller fiziksel olarak hiç yer almadan da sistemi şebeke batarya arasında direkt olarak UPS şeklinde kullanabiliyorsunuz. Şebekeden bataryaları doldurup ihtiyaç halinde bataryadan kullanabiliyorsunuz. Elektrik kesintisinde de zaten bataryadan yoluna devam edebiliyor. PV modüller burada sizin için artık bir opsiyon haline gelebiliyor. Ve şeyi de ayarlayabiliyoruz kolaylıkla. Onu da muhtemelen soracaksınız. Hibrit cihazlarla ilgili hep o soru geliyor. Ne kadar bataryaları kullanacağız? Biz şu an %40'a kadar ayarladık ama bunu %20'ye kadar düşürebiliriz. Yani bataryanın %80 kapasitesini kullanabiliriz %80'lik bir derin deşarj firma yapabiliriz. önerisi olarak. Aynen öyle. Yani en fazla bunu yaparsanız bu batarya uzun ömürlü olur diyorlar. Doğru. Milisaniyeler mertebesinde devreye girmesi tabii ki çok önemli. Dediğiniz gibi müşteriler çünkü artık elektrik kesintisini hissetmek istemiyor. Tabii. Bu önemli bir lüks PV sistemlerde. Bu geçişi ayarlayabiliyorsunuz, uzatabilirsiniz, kısaltabilirsiniz. İşte jeneratör ve mikro inverterle destekleyebiliyorsunuz. Uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Jinko bu bakımdan sektöre
Joker gibi girmiş bir özellik Evet, barındırıyor birçok aslında. özelliği içinde barındıran bir cihaz Evet. oldu. Bir de bilmiyorum, hatırlamıyorum şu an ondan bahsettik mi ama bu cihazı biz klasik bir hibrit cihaz gibi paralel bağlamadık sisteme. Seri Evet. olarak bağladık. Yani Böyle bir enerji opsiyon. direkten panomuza geliyor, panodan buraya geliyor, buranın çıkışından eve gidiyor. Yani bütün enerji bu cihazın üstünden geçerek eve gidecek. Normal şartlarda var olan eve giden hattı biz kurduğumuz inverterlerle destekliyor şeklinde bağlantılar Evet. yapıyorduk. O detaylara şimdi girmeyeceğiz, kafanızı çok karıştırmayalım diye, ama bu cihazın hem seri bağlama hem paralel paralel bağlama gibi bir özellikleri özelliği de var. de var. Bence bu da çok ayırt edici bir özellik. Kesinlikle. Biz şu an seri olarak bağladık. Eve giden bütün enerji bu İnverter cihazın üzerinden üzerinden geçecek ve eve gidecek. Evet. Bu arada segmentlerini konuşmadık. İnverter 6 kW'dan 20 kW'a kadar. Tek bir cihazda 20 kW maksimum. Evet, 6, 8, 10, 12, 15, 20 kW olarak 6 farklı yapıda kullanabiliyorsunuz. Tek bir boyut ve tek bir ağırlıkta. Peki Bunu kullanabiliyorsunuz. bu konuyla alakalı şey sormak isterim. Konu konuyu açıyor bu arada. Hani biz daha önce Ertaç Bey'le şeyi konuşmadık, yani ne konuşarız, ne yaparız diye. Ben hep böyle spontan videolar çekmeyi daha çok seviyorum. Ertaç'ı da çok eskiden beri tanıyorum bu arada. Hani aramızda çok iyidir. Bu cihazla alakalı satış sonrası süreçler nasıl Evet. oluyor? Hizmet nasıl veriliyor? Destek Evet. nasıl veriliyor? Onlardan biraz bahsedersen Şimdi bu sevinirim. süreci Jinko'nun batarya ve inverter veya evsel ISS partneri olarak Solar Today üstleniyor. Solar Today normalde Hollanda merkezli bir distribütör firması ve premium ürün distribütörü aynı zamanda. Türkiye'de ve dünyada Jinko resmi distribütörlüğünü çok uzun yıllardır sürdürüyor. Şimdi işin evsel batarya depolama kısmında da Solar Today Türkiye olarak bizim sorumluluğumuzda bir satış sonrası hizmet durumu söz konusu olacak. Arıza durumlarında, bakım durumlarında zaten müşterimiz direkt bizimle irtibata geçebiliyor. Ve arıza durumlarında ürün değişimi gerekirse biz bunu hızlı bir şekilde üstlenebiliyoruz. İşte sahadan ürünün sökülmesi, yenisinin getirip takılması gibi süreçleri zaten ben bizzat firmamla beraber yürütüyor olacağım. Direkt olayın içerisinde siz varsınız. Direkt ben Teknik varım şu anda. taraftaki bu konuda ulaşabileceğiniz en üst Solar Evet. Today'deki kişi Ertaç Bey. Bu arada Aynen öyle. bu videoyu izleyenler de hani ben kime Direkt ulaşmalıyım? bana ulaşabilirsiniz. Ertaç Bey'e ulaşabilirsiniz. Solar Today'in Aynen öyle. iletişim bilgilerini zaten videonun açıklama kısmına koyacağız. Oradan Zaten gerçekten bilgi de alabilirler. Satış Evet. öncesi de aslında önemli. kesinlikle. Benim için ne gerekli? Ne kadar batarya almalıyım? Evet. Hangi inverteri almalıyım? Evet. İşin hem fiyat kısmında hem teknik sorular kısmında da zaten Hı hı. destek olabiliyoruz. O kısımda PV sistemin tasarlanması, dediğiniz gibi inverter boyutu ne kadar olacak, batarya boyutu ne gerekli, tüketimimize ne tür bir çözüm gerekiyor. Bütün bunları biz zaten Solar Today ekibi olarak yanıtlandırabiliyoruz. Evet Ertaç Bey, eklemek istediğiniz bir şey varsa videoyu buraya ekleyelim. Sonrasında da bu cihazı nasıl kurduk, bütün aşamalarıyla aslında teknisyenler için olan bölüme geçmiş olacağız. Evet. Bu video Kesinlikle. teknisyenler için devam etmiş olacak. Buyurun, Evet. sözü sıra size bırakayım. Teknik bir konu daha ekleyeceğim. Bunun biz teyitini de almıştık. Örneğin inverterimiz gece çalışmasına devam ediyor ve bataryadan beslenmeye devam ediyor. Evi besliyor. Bu noktada elektrik gitti ve bataryadan evi beslemeye off-grid modda devam ediyor ve bataryamız da bitti diyelim. Artık bataryada kullanacağınız bir En enerji kötü yok. senaryoya gittik. En kötü senaryoya gittik. Bir afet gerçekleşti Allah korusun. Şebeke yok, batarya Şebeke yok, bitti. batarya bitti. Gündüz geldiği vakit güneş ışığını gördüğünde panelleri uyandırırsa inverter de uyanıp solardan yolunu devam edebiliyor off-grid mod içerisinde. Bunu sanırım bazı firmalar yapabiliyor, bazıları Evet. yapamıyor şeklinde. Evet. Bu da ayırt edici Çok bir özellik sayılı- aslında. Evet, çok sayılı marka yapabilir bunu. Çok açıkçası örneğine rastlamadık ama full off-grid özellikle olmayan on-grid hibrit olarak adlandırabileceğiniz bir inverter için aslında yine ayırt edici bir özellik diyebiliriz. Çünkü bu aslında bir off-grid Evet. özellik. Yani bu bence çok kıymetli de bir özellik. Çünkü en kötü senaryoda bile Evet. sabah güneş doğduğunda, paneller enerji ürettiğinde bu cihaz kendi kendine uyanacak. Uyanacak Enerji ve üretmeye, çıkış vermeye Evet. başlayacak. Bataryalarını da yine doldurmaya Dolduracak. başlayacak. Kesinlikle. Ve bu otomatik olarak yapılacak. otomatik olarak yapacak, herhangi bir ayar yapmanıza veya müdahale etmenizi Gerek yok. gerektirmeyecek. Harika. Bunun dışında bayağı bir özellik saydık aslında. Evet, Gerçekten kesinlikle. cihaz da güzel. Cihaz güzel olduğu için zaten eve bağladık şimdi. Evin içerisinde de kullanacağız. Gerçek kullanıcı deneyimini de Evet. sizlerle paylaşıyor olacağız.
Ona emin olabilirsiniz. Bunun dışında da bu video çekimini yaptığımız için Technical nezdinde sizlere ve Eyvallah. kurulumu gerçekleştiren Özbek Enerji'ye de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii Özbek Mühendislik bizim için çok kıymetli. Buradaki evimiz bizim yeşil ev ve Veli Bey'le de biz birçok video yapıyoruz. Şimdi zaten Yavuz videonun içerisine ekler o görüntüleri. Olabildiğince farklı içerikler üreten, insanlara yeşile yönlendirme, ısı Evet. pompası, güneş enerjisi entegrasyonu. O anlamda da yeşil binamızın oluşması için bizim için oldukça kıymetli birisi. Onunla da videolar çekiyor olacağız. Kesinlikle. Burada da yine bize destek oldu. Ekibi sağ olsun. Jinko'nun kurulumunu onlarla birlikte yaptık. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Evet, Teşekkür eklemek ederiz. istediğiniz bir şey var mıdır? Evsel sistem Türkiye'de çok önemli boyutlara ulaşacak. Şu anda her ne kadar belli bir potansiyelde olsa da, çok belki kıymet verilmese ve arka planda kalsa da, gözlemler Türkiye'de çok rahat bir şekilde ilk etapta belki 10 GWh saatleri aşan bir kapasiteden bahsediyor. Buna firmalar olarak solar sektöre gerçekten iyi adını koyabilen firmalar olarak hazır olmak çok önemli. Biz de bu noktada Jinko inverter batarya ikilisiyle müşterilerimize ulaşacağız. Valla aslında videoyu bitirmek istiyorum ama aklıma da sorular geliyor. Onları da sormak ki. istiyorum. Özellikle bir evselde konuştuğumuz için inverterimiz var, bataryamız var, güneş panelimiz var. Şarj istasyonu konusunda Jinko markalı bir şarj istasyonunda düşüncesi var mı? Düşüncesi var. Şu anda ona yönelik aktif bir uygulaması yok. Aha. O konuda çalışmalar yürütüyor sadece. Çünkü bunu şu yüzden de soruyorum özellikle. Bütün biraz önce konuştuğumuz gibi paneli aldık Jinko'dan, inverteri aldık, bataryayı aldık. İzleme sisteminde her şeyi görüyoruz. Jinko marka bir de şarj ünitesi olursa izleme Zaten sisteminde onu da göreceğiz. Tek ekranda bütün her şeyi görebilmek de ayrı bir kesinlikle. güzellik bence. O anlamda Kesinlikle. bence oraya Önemli bir da alan. zaman gelecektir. Evet. Jinko O konuda markada. çalışmalar yürütülüyor şu anda Evet, Jinko yani tarafından. çünkü dünya bu tarafa doğru gidiyor. Çok Evet. teşekkür ederim Ben arkadaş. teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Burada geldin bize kurulum aşamasında da destek verdin, detaylı anlattın. Teşekkür Ve ederim. ben çok teşekkür ediyorum size ve senin nezdinde de Solar Today'e çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ve şimdi size bu ürünü nasıl kurduğumuzu adım adım anlattığımız videonun 2. bölümünü gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Bu ürünleri alıp kendi başınıza bile, tabii elektrikten anlayan bir elektrikçi, uzman biri ile beraber bunu yapmanızı öneririm. Tek başınıza kesinlikle yüksek voltajlarla çalışmayın lütfen. Ama videonun bu bölümünden sonra bütün aşamaları tek tek görebileceğiniz o bölüme geçiyoruz. Piyasada çok farklı özelliklere sahip bir hibrit inverter kurulumu yapacağız bugün. Sağ olsun Solar Today'in teknik kahramanı. Hani burada açınca Ertaç Bey sağ olsun bize bugün kurulumun tüm aşamalarını, cihazın tüm özelliklerini bütün detaylarıyla beraber anlatacak. Ürünün kutusundan neler çıkıyor? Bir bakalım User hemen. manuelimiz var. User Test manual. raporumuz var. Test raporumuzun üzerinde mutlaka seri numarası etiketiyle yer almak zorunda. Hatta QR kodunu okuttuğunuzda da bilgilere erişmeniz lazım. Güzel. Dahili akım trafoları, CAT kablosu, MC4 konnektörleri de beraberinde geliyor. Burada akım trafolarımızı görüyoruz. Haberleşme kablolarıyla beraber. Hepsi kutunun içerisinden çıkıyor. Hepsi kutunun içerisinden çıkıyor. Smart Bir metre herhalde o da. Bir tane Çin smart meter'ımız var. Yine bu da Enerjinin nereye gidip geldiğini hepsini görüyor olacağız bunlarla beraber. tüketimi takip Ekstra bir ediyor. ücret ödemeden kutunun içerisinde çıkıyor. Aynen öyle. Şu şekilde. Normalde ciddi paralar bunlar. Hani baktığınız zaman ucuz şeyler değil. Yine akım trafoları yedekli olarak çıkıyor. Çok Sadece iyi. akım kapasiteleri farklı. Biz bugün bu siyah akım trafolarını kullanacağız. Çok güzel. Sistemimize bağlamak için. Gördüğünüz üzere burada da 10 kW nominal güce sahip hibrit inverterimiz var. Jinko'nun sunmuş olduğu. Yine burada bir tane Wi-Fi kulağımız var. Bu da yine inverter içerisinde dahili olarak şu şekilde. Kablosuz haberleşme önemli bir Kablosuz. detay. Çünkü hala kablolu internet isteyen cihazlar oluyor. Ekstra para vermen gerekiyor kablosuz için. Bu da güzel bir özellik. Evet, şimdi Jinko'yu önce ilk adım olarak yerine yerleştireceğiz ve bağlantılar yapılacak.
inverterin içerisindeki AC/DC bağlantıların yer aldığı bütün kısımlar alt kapağı açınca görülüyor. Şebeke giriş bağlantılarımız 3 faz nötr olarak yer alıyor. Arka kısımda backup yükleri için 3 faz nötr bağlantıları. Üst tarafta da eğer kullanılırsa jeneratör girişi de output'u da aynı şekilde yer alıyor. Burada topraklama klemensimiz var. İnverterin normal şartlarda üst kapağını kesinlikle açmıyoruz. Üst kapağını sadece Jinko yetkilileri kullanabiliyor. Tamir ve bakım aşamalarında kendi fabrikalarında ve test işlemlerinde kullanıyorlar. Zaten sağ tarafında birazdan görüntüleriz. Üst kapağın yanında bir uyarı var. Eğer ki kapağı açarsanız garantinin bozulacağı yönünde bilgilendirme sağlıyor. İnverterin alt tarafından baktığımızda soldan başlarsak inverterin 10 kW'lık inverterin normalde burada 4 tane konnektör bağlantısı olsa da biz bunların ikisini aktif olarak 2 MPPT olarak kullanabiliyoruz. Hemen ön kısımda, orta kısımda haberleşme rakorlarımız var. Bu girişlerden smart meter ve bataryadan gelen kabloları bağlıyoruz. Ayrıyeten ekstra ileride ısı pompası veya bir motor uygulamasıyla birleştirme yaptığımızda da haberleştirme gerektiği zaman onun kablolarını da yine girebiliriz. Bunun dışında arkaya baktığımızda arkadaki konnektör bağlantılarımız BMS yani batarya bağlantılarını artı eksi uçlarını burada içeriyor. Bir tane yedekli olarak bu girişler var. Hemen arkada büyük rakor girişimiz şebeke bağlantısı için kullanılırken sağ tarafta gördüğümüz ikili rakor girişlerinin ön tarafı burada jeneratör girişi için, arkadaki ise backup yükleri için kullanılmakta. Geriye kalan burada bir tane Wi-Fi plug'ımız için bir yuva var. Bu vidaları kaldırıp bu soketi buradan aldığımız zaman da Wi-Fi plug'ı yerleştirmek için bir yuva geliyor ve bizim antenli Wi-Fi plug'ımızı buraya yerleştirerek sistemin internete bağlantısını kablosuz olarak sağlıyoruz. Batarya ve batarya yönetim modülü BMS kutuları ayrı ayrı gelmekte. BMS kutusunu bu şekilde görüyorsunuz. İçerisini açtığımız zaman içerisinden yine konnektörler ile artı eksi kablolar beraberinde gelmekte ve bu kablolar 2 metre 6 milimetre karelik kesitte geliyorlar içerisinde standart olarak. İnverter batarya arası cat kablomuz hazır olarak geliyor. Konnektörlerimiz de yine içerisinden geliyor. IP korumalı cat konnektör ucumuz da yine bunu Jinko standart olarak göndermekte bu şekilde. BMS kafası ve ayaklık kısmını 4 tane vida tutuyor. Bu vidaları yerinden çıkarınca BMS kısmı ayaklarından bağımsız hale geliyor şöyle. Evet. İnverterimizin bağlantılarını tamamladık. Gördüğümüz üzere AC/DC bağlantıları ve haberleşme bağlantıları yapıldı. İnverterimize batarya ünitemiz ve aynı zamanda smart meter'ımız da bağlı. Akım trafoları üzerinden smart meter ve batarya bağlantıları inverter içerisindeki CAN Communication kartına 2 noktadan bağlılar. Jinko bataryamız farklı kolilerde geliyor ve Jinko bataryamızın ayaklık ve BMS'ini ayırdıktan sonra araya bataryaları seri bir şekilde yerleştirip kurulumunu hiçbir kablo bağlantısı yapmadan tamamlama imkanı veren bir özellikte. Evet, sistemin batarya tarafında bağlantılarına baktığımızda DC bağlantılarımız ve haberleşmemiz var bu noktada. Ve ayrıca topraklamamız var. Gördüğünüz üzere sistemin artı ve eksi bağlantılarını MC4 konnektörler üzerinden yapıp invertere bağlantı kısmını tamamlıyoruz. Yine burada bir IP korumalı cat kablo girişimiz var. Bu konnektörü de haberleşme kablomuzla ilişkilendirip invertere az önce diğer videomuzda bahsettiğimiz inverter giriş kısmında BMS bağlantısını RJ45 girişine bağlantısını sağlıyoruz. Bunun dışında dördüncü bir kablomuz aşağıda yer almakta. Bataryamızın gövde topraklamasını yine alt kısımdaki şasisinden yaparak topraklama kablosuyla invertere götürerek gövde topraklamasını da sağlamış oluyoruz. Bataryadan inverterimize 4 tane bağlantı var. 2 tane DC kablomuz, artı ve eksi cat kablomuz ve topraklama kablomuzla sistemin inverter batarya bağlantıları tamamlanıyor. Bataryaların kendi arasındaki haberleşmesi veya elektriksel bağlantısını üst üste yerleştirdiğinizde zaten tamamlamış olduğunuzdan ayrıca bir kablo kullanımı
yapmıyorsunuz. Burada da bataryanın sigortası var. Sistemi devreye alırken sigortasını kaldıracağız ve sistem enerjilenmeye başlayacak. Daha sonra diğer yüzünde yer alan on-off tuşuna basarak sisteme start vereceğiz. Burada Jinko bataryalar her biri 3.55 kWh kapasiteden meydana gelmekte. 2 tane bizim burada batarya modülümüz var. Bir tane BMS'imiz var. Bu şekilde 7.10 kWh olan batarya kapasitemize de 10 kW nominal güce sahip inverterimiz, hibrit inverterimiz eşlik etmekte. Elektrik kesildiğinde inverterimiz adalama modunu kendisi üzerinden devreye alarak yüklerin off-grid modda, yani şebeke kesildiğinde bataryadan veya solardan veya her ikisinden de beslenmesini sağlıyor ve bunu milisaniyeler mertebesinde devreye alarak gerçekleştirebiliyor. Veli Bey, ekibiniz bağlantıları gerçekleştirdi. Evet. Oldukça hızlı ve kolay yaptıklarını gördüm ben. Siz hem devreye alma kısmından önce kurulum adımlarında gözünüze çarpan avantajları, kolaylıkları nelerdi sizin için? O gün Almanya'daki eğitimde de gördük. En büyük farklardan birisi backup'ın hazır vaziyette üzerine gelmesi. Birinci farklılık. İkinci farklılık, bir harici AC veya DC bir kaynak bağlanıyor. Bu invertör olabilir, bir jeneratör olabilir. Bunun dışında en büyük diğer bağlantılar, bağlantılarında daha bir BYD'ye göre daha bir hızlı bir bağlantımız var. Hazır geldi bizim üzerimizde. En büyük şey de cihazın bence backup'la ilgili devreye giriş süresi. Bunu yazılım üzerinden ayarlayabiliyoruz. Biz orada denedik. 0 dediğimiz zaman milisaniyede giriyor. İşte 5 saniye, 3 saniye gibi farklarda devrebiliyor. Faz dengeleme imkanımız var. Ve 2 tane konfirme edilmiş, onaylanmış bize söylenen şey. Birincisi, bu cihaza batarya bağlamadan direkt bir bir güneş paneli bağlamadan direkt bir UPS kaynağı gibi kullanma şansımız var. İkincisi, sistem backup moduna girdiğinde eğer elektrik kesilirse backup modunda çalışırken elektriğin veya şebekenin 2-3 gün gelmediğini düşündüğümüzde sabah güneş ışınlarıyla beraber uyandığını ve normal backup modunda devam ettiğini konfirme ettik burada. Bir diğer farklılık, bütün arayüze uygulamanın üzerinden girip veya bilgisayarla bütün setup ayarlarını yapabiliyoruz. Bu da artı bir avantaj. İzlemesi, bunun da kendine ait bir izlemesi mevcut üzerinde. Bir de faz kontrol yapabildiği, 10 kW'lık bir invertörümüzün tek başına maksimum fazla 5 kW verdiği, diğer iki faza da 2,5 bölebildiği. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Kapasite olarak daha da büyüyebiliyor. Sanırım 87 miydi? Tek kule 21 Tek kule kWh'a 21. kadar 6 tane modülle çıkabiliyor. Bunu kuleleri 4 tane paralelleyip 85 kW'a 85 kW. edebiliyoruz. Yeni model bataryayla bu Yeni model bataryada 135. tek kule 26 kWh, 5 tane paralleleyeceğiz ve 134-135 5 kW saatlik bir güce vereceğiz. güce çıkacak. Evet. Kerem Bey de hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın. İnşallah batarya gücümüzü arttıracağız burada. Su pompasına da büyük bir destek sağlayacağına inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ekibe de teşekkür ederiz. ediyoruz. Evet, onu kaldırıyoruz. Sonra burada bunu on yapıyoruz. Sonra bu tuş, yeşil tuş gelene kadar basılı tutuyoruz. Röle sesini duymamız lazım. Geldi, bıraktım. Jinko Solar uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Evet, Jinko uygulamasını indirdikten sonra uygulamayı açıyoruz. Uygulama bize önce işte kullanım şartlarını sunduktan sonra Klasik şeyler. Klasik. Evet dememiz evet gerekiyor. dememiz gerekiyor. Mutlaka kaydımız ilk adımda olmadığı için bir hesap açmamız gerekiyor uygulamada. Hesap açarken mail adresi veya telefon mu? Mail adresi yeterli oluyor. Mail adresi ve şifreyle kayıt oluyorsunuz. Mail adresi öncelikle. Evet, mail adresi öncelikle. Normalde telefon numarasıyla da kayıt oluyor ama şu anda biz mail adresi üzerinden her zaman ilerliyoruz. Sonra sağ üst taraftan Create a Plant sistem oluştur dedi. Şöyle bir uyarı gelebilir, onu dikkate almayın. Sistemin konumunu direkt telefon üzerinden coğrafi konumu çekti. Biz burada artık sistem adını, bölgeyi ve adres bilgilerini çok kısaca girmemiz gerekiyor. Aslında birçok inverterde yaptığımız şey Evet. aslında. Çok da değişik bir bir şey durum yok. yok. İlk etapta ne yaptık? Programı indirdik. Jinko Programı Solar. indirdik, Jinko Solar'ı indirdik. Sonra mail hesap adresimizi girdik. oluşturmamız gerekiyor. Hesap mutlaka. oluşturduk. Onay maili geldi. Onayladık. Onayladık ve Sonra sisteme tekrar giriş girdik. yapıyoruz. Ve create
Applant diyoruz. Yani PV sistem oluştur diyoruz. Adres ve kapasite bilgilerini, çatıda ne kadar kilowattlık bir güç var ve adres bilgilerini çok kısaca yazmamız yeterli olur. Kapasite yukarıdaki kilowatt Şu an 6600 var ama orada virgül mü nokta mı? nokta giriyoruz. Sistem tipi, sistem sadece solar ve şebekeden mi oluşuyor? Tüketimde mi var? Aynı zamanda batarya mı var? Tabii ki biz en alttakini bataryayla Bizimkisi seçiyoruz. en dolu full artı full Full artı versiyon. full olarak seçiyoruz. Residential yani evsel bir uygulama. Sistemde kullanılan panellerin yönü, açısı bunları da sorabiliyor. Doldurmak zorunluluğu yok. İsterseniz girebilirsiniz. Karşılaştırma yapıyor mu? Oradaki rakamları girdiğimde bugün aslında daha fazla üretmen lazım falan. Tesisleri karşılaştırma yapıyor. Kendi içerisinde tahmine ve gerçek zamana yönelik bir karşılaştırma şu anda söz konusu değil. Ama bunu da ileride düşünüyor Jinko. İşte mesela yüzde kaçını ben ürettiğim enerjinin içeride kullanacağım gibi ekstra bilgiler de sorabiliyor. İşte sistemin kurulum maliyeti. Bütün bunları girip bir Amortisman süresi amortisman vesaire. süresini hesaplatabiliyor. Birim fiyat da giriyor o zaman. Birim fiyata da okey diyecek. Aynen öyle. Şu an için boş bırakabiliriz. Daha sonra da doldurulabilecek Evet. şeyler. İşte sistem sahibi Kerem Çilli numarası, daha sonra bir şey olursa kurulumcunun ulaşması adına son kullanıcı bilgileri de Ne kadar giriyoruz. bilgi doldurursanız o kadar avantajınız olur. Size ulaşması o kadar kolay olur. Bunları işte az önce söylediğim, uyardığım konu kısa bulabilir. Ignore deyip yine sevleyebiliriz. Bu kısımda data logger eklememiz için Wi-Fi plug cihazımıza okutmamız lazım. Wi-Fi plug şuradaki Evet, anten seri numarasını yapı. okudu. Şimdi Wi-Fi ayarlarını yapmaya gidiyoruz. Wi-Fi configuration kısmından. Buradan Wi-Fi plug'ımıza bağlayacağız. Büyük teknikale basacağız. Bizim cihazımız AP ile başlayan bir seri Önce numarası ona mı yer aldı. gireceğiz? Evet, önce buna gireceğiz. Tamam. Parola soruyor. Parolamız cihazın kutusunda geliyor. Şurada görmüş olduğunuz seri numarası ve password kısmında. Tamam. Hemen bunu Veli Bey okuyabiliriz. Kutuyu da atmamak gerekiyor. Kutuyu kesinlikle atmamak gerekiyor. Önemli bilgiler üstünde var. Wi-Fi plug ve inverterden çıkan hiçbir kağıda atmamak gerekiyor. User manuellerle beraber tutmak gerekiyor. Aslında bu küçük zımbırtı bir web server olarak da yayın yapıyor. Önce ona giriyoruz. Ayarları yapıyor. Şu an. Evet. Şimdi geri dönelim uygulamaya. Wi-Fi configuration. Şimdi aslında telefon ve bu cihaz birbirine bağlı. Şimdi cihazın içerisine gireceğiz. Ve Ve internete bağlayacağız. İnternet şifremizi yazacağız ki bu Bir daha küçük malzeme kolaylıkla internete verileri taşıyabilsin. Tamam, bağlıyız. Tamam. Geri çıkacağız sayfadan. Şöyle yapalım. Teknikola bağlanalım. Bu mu Teknikol? Evet. Büyük olan. Şimdi AP'ye bağlanıyoruz. OK verince uygulamaya geri döneceğiz. Önce aplikasyon içerisinde tekrar data logger eklemeye girdik. Ondan sonra önce Wi-Fi plug'ımıza bağlanıyoruz. Ve orada bizden Wi-Fi bilgilerini istiyor. Evin modemine bağlanmak için kuruluma başlıyoruz. Evin modeminin şifresini ve adını orada biz belirleyip zaten devam ediyoruz omuza. Bakalım bir. Wi-Fi plug'ımızda 3 tane iletişimimiz var. Hemen gösteriyorum. Size göre en soldaki ışık ilk başlarda yanmıyor. Konfigürasyonu tamamladıktan sonra en soldaki ışık yanmaya başlarsa artık Wi-Fi ile iletişim kuruyor, modemle iletişim kuruyor ve iletişime hazır hale gelecek bir restart işlemi gerçekleştirdikten sonra. Normalde sistem düzgün çalışırken bu üçü de sürekli yanacak mı? Sürekli yanacak. Ortadaki yanıp söner. En sağdaki size göre Ready yazan. sürekli yanması lazım. Çünkü o da Wi-Fi plan sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını gösteriyor. En baştaki yeşil led Net olan en soldakinden bahsediyoruz. En soldaki ledimiz orada Wi-Fi bağlantısını kurup kurmadığını bizlere söylüyor. şu an tamamen gitti. Ledler.
Evet. Geri gelmesi lazım birazdan. Bekliyoruz. Restart işlemini. Şu an ready yanıp sönüyor. Diğer ikisi sürekli yanıyor. Tamam. Online oldu şimdi. 3 ışıkta sürekli Yeşil. aktif olacak, yeşil olacak. Şu an akşam saatleri artık kurulum. Güneş panelinden yok. Bataryadan consumption. Şebekeden bataryayı doldurmak için bir kalibrasyon başlamış durumda. Bataryaya doğru gittiği için eksi 1.69 Eksi. yazıyor. Evet, Yani onları bataryayı dolduruyorum anlamında. Doğru. Burada tüketimi görüyoruz, şebekeyi görüyoruz. Batarya ve panellere sol tarafta DC'lerimiz, sağ tarafta AC kaynaklarımız var. Bataryanın gücü eksi ve artı olabilir. Artı olursa veriş yönünde, eksi olursa alış yönünde, yani şarj oluyor demektir. Panellerden zaten her zaman veriş yönü var. Tüketimde her zaman alış yönü var. Şebekede yine alış ve veriş yönünde olabilir. Eksi olursa şebekeye basıyoruz, satış yapıyoruz. Artı da olursa da şebekeden enerji çekiyoruz anlamına geliyor. Biz şu an ayarlarını öyle yaptık ki enerji fazlamız olursa bataryayı doldurduktan sonra dışarı elektrik Dışarıya- vereceğiz. Şebekeye doğru da gidebilecek Şebekeye enerji. doğru da gidecek. Fazla enerjimizi satmaya başlayacağız. Burada ürettiğimiz enerjiyi önce tüketime basabiliyoruz. Artanla bataryaya, hala artan enerji varsa şebekeye basabiliyoruz. Önceliklendirme yapabiliriz. Ürettiğimiz enerji önce bataryaya, sonra tüketime de basabiliriz. Böyle bir seçeneğimiz de mevcut. UPS olarak da kullanabiliriz. UPS olarak da kullanırız. Elektrik kesildiği zaman milisaniyeler mertebesinde enerjiyi gündüz güneş artı bataryadan, akşamlarda sadece gecede bataryadan tüketimi besleyecek şekilde yoluna devam edebiliyor. Bu enerji geçişini ayarlayabiliyoruz. İstersek 3 saniyede 5 saniyede bu geçişi sağlayabilir. Ama tabii ki o durumda UPS olarak kullanmanın bir amacı yok. Bizim amacımız burada milisaniye mertebesinde enerjinin kesintisiz şekilde sürülmesini sağlamak. Yine ekranın üstünde de durum ledlerini, işte DC enerji var mı, AC burada aktif mi, normal durumda mı yoksa arıza durumunda mı, bütün bunları bizlere bildiriyor. Burada her bir alanı tek tek üzerine basarak faz başında durumları tek tek görüntüleyebiliyoruz veya bataryanın buradaki durumu, gerilim durumu, akım alıp mı veriyor mu, değeri nedir, gücün değeri ve yine buradaki sıcaklık değerlerini, panel tarafında yine farklı MPPT'lerde kullanıyorsak bunların akım, gerilim, güç değerlerini detaylı şekilde, yine tüketim kısmında da faz 1, 2, 3 taraflarında tüketim ne kadar, bunları detaylı olarak günlük, yıllık bazda da geçmişe yönelik zaten uygulamada göreceğiz. Aslında burada çok güzel bir ekran var ama biz zaten birçok şeyi uygulamada görüyor olacağız. Neredeyse her şeyi, burada yaptığımız her şeyi uygulamada görebiliyoruz. Aynı zamanda ayarlarını da değiştirebiliyoruz. Yani sizin bu ekranda yapabildiğiniz bütün ayarları siz aynı zamanda uygulamadan da, ister telefon aplikasyondan, isterseniz de web sitesinde bir business aplikasyonu var. Oradan ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Evet, bu videomuzda Jinko hibrit inverterin detaylı özelliklerini sağ olsun Solar Today'in teknik müdürü Ertaç Bey'den öğrendik. Umarım bu video faydalı olmuştur. Umarım bir ürün tercihi yaparken bahsettiğimiz noktalara dikkat edersiniz. Bunların hepsi sizin konforunuzla ilgili konular çünkü. O anlamda elimizden geleni yaptık. Güzel bir video çıkartmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.